Holimex'in sunduğu Mekanın Sahibine Geldik başlıyor. Tatil demek Holimex. 1949 İstanbul doğumluyum. Beşiktaşlıyım, övünerek söylüyorum. Ben küçükken mahalledeki arkadaşlarıma Hacivat Karagöz oynatırdım. Bir adam hızlı hızlı yürürken buna çarpıyor. Çekil lan oradan. Eşyol eşek diyor. Bu eşyol eşek deyince bana adam, babam bir sinirlendi. Türkiye'de ilk tiyatro grevi. Perde bir açılıyor, davul zurna, bu iş yerinde grev vardır diye pankart. Seyirci oyun zannediyor. Yani benim için en büyük mükafat hayranı olduğum tiyatronun oyuncusu olmaktı. Doğruluğunu bilmiyorum, sormak istiyorum. Sen mesela hiç reklam filminde oynamadın mı? Hayatımda oynamadım. Ne iş yapıyoruz biz diyorum, oynuyoruz diyorlar. O zaman biz içimizdeki çocuğu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Utanmayın. Utanç oyuncunun en büyük düşmanıdır. Mekanın sahibine geldik de bugün çok değerli bir ustamı, bir duayeni, bizim hani bu meslekte oturup izleyip her yaptığı filmden ders aldığımız çok önemli, çok kıymetli bir abimi, sevgili Cezmi Baskın'ı konuk etmek istedim. Kırmadı beni. İzmir'deyken, hemen tatildeyken yakaladım Cezmi abiyi. Kameraman arkadaşları da çağırdım. Hemen böyle şu anda fuarın bahçesine kurulduk. Cezmi abinin hayat hikayesini dinlemek istedik. Hoş geldin abi. Merhaba, hoş bulduk. Sağ ol Hakan'cığım. Tekrar seni gördüğüme çok sevindim. Çok güzel. mutlu oldum. Hele İzmir'de seni görmek. Kırmadığın için çok teşekkür ederim. Sen artık hep İzmir'de yaşıyorsun değil mi abi? İzmir'de yaşayacağız. Yani ama hayat ne gösterir bilemiyorum. Belli olmaz tabii. Biz tiyatrocular, sinemacılar nerede iş biz oradayız. O yüzden bir yere böyle dosdoğru köklenmek biraz zor bizim için. Evet. Şimdilik İzmir'deyiz. Yaşam ne gösterecek ona bakacağız. Bakacağız. Peki Cezmi abi nerede doğdu? Hayat yolculuğuna nerede başladı? Çocukluk nerede geçti? Bunları bilmediğimiz şeyleri öğrenmek istiyorum ben. Şimdi ben 1949 İstanbul doğumluyum. Beşiktaş doğumluyum. Beşiktaşlıyım, övünerek söylüyorum. Sonra da Bakırköylü olduk. Bütün gençliğim Bakırköy'de geçti. Bakırköy Halk Evi'nde tiyatroya başladım. Çırak olarak. O zamanlar bize vale derlerdi. Vale. Vale, küçük 15-16 yaşındaki çocuklar vale olurdu. Genellikle tiyatro heveslileri. Onlar tiyatroyu süpürür, temizler, elektrikçiye yardım eder, abilere suflede yardım eder, ezberde yardım eder, perde çeker, perde kapar, perde açar. O zamanki abiler kimlerdi mesela? Kimlere yardım ettin abi? Mesela Kadir Taymaz diye bir abimiz vardı. Hikmet Karagözlü diye bir ablamız vardı. Bir sürü vardı. Çoğu rahmetli oldular. Sıtkı Akçatepe, Leman Akçatepe. Nefis. Onlar abilerimizdi. Amcalar, dedelerimizdi. Tabii. Mesela Sıtkı Akçatepe dedemizdi artık yani. Ama onların hem provalarını izliyordunuz, o sırada işte kostümlerini getiriyordunuz, çay götürüyordunuz etrafı. Her Tabii şey. ezberlerine yardım ediyorduk. Merdivenden aşağı indirip merdivenden yukarı çıkartıyorduk. Turnede onun ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Ama bu arada da ufak tefek roller oynuyorduk. Böyle sözsüz küçük roller. Yani 15 yaşında falandım ben o zaman. Bakırköy'de bir halk evi vardı. Çok büyük insanları yetiştirmiş. Münir Özkullar, Kenan Bükeler, Tevfik Bilgeler, bir sürü abimiz oradan yetişmişti. Bakırköy'de iyi bir tiyatro geleneği vardı. Bakırköy şimdiki gibi kalabalık değildi. Ve her ay bir oyun çıkardı çünkü seyirci biterdi. Bir ayda her ay bir oyun çıkarırdık. Genellikle bulvar komedileri oynanırdı. Peki 15 yaşına gelene kadarki süreçte Cezmi Baskın işte top oynadı, çocukluğunu yaşadı. 15'inde halk evine gitmesi veya o tiyatro faaliyetine vali olarak girmesine sebep olan şey neydi? Karagöz Hacivat. Allah Allah. Evet. Ben küçükken mahalledeki arkadaşlarıma Hacivat Karagöz oynatırdım. Oynatırdınız. Ondan sonra oradan böyle bir heves bulaştı. Ondan sonra da daha o yıllar değil ama sonradan bunu meslek edinmeye karar verdim. Sonra tabii Bakırköy Lisesi'nin tiyatro kolu. Rutka ile beraber, Rutka ile tanıştık. Lisede mi tanıştınız? Lisede, biz aynı lisede okuduk. Tuvalette sigara içerken tiyatro konuşuyorduk. Tiyatro konuştuk. Tiyatro yapalım, yapmayalım. Okul tiyatrosu çok iyiydi. Bizim okulda tiyatro. İyi bir felsefe hocamız vardı. Tiyatroyla ilgilenirdi.
Yani hep tiyatro ortamında olduk. Acemilikleriyle, sarsaklıkları, savsaklıkları, her şeyiyle. Tabii ki gençliğiyle işte yani. Gençliğiyle. Sonra... Peki Rutkay Baba, sözünüzü bölüyorum. O da Bakırköy'den. Şimdi Rutkay Bakırköy'e benden sonra geldi. O Tatavla'da oturuyormuş eskiden. Avusturya Lisesi'nde okuyormuş. Sonra bizim liseye geldi. Sizle tanıştı. Yan yana sınıflar. Ondan sonra öyle tanıştık. Sonra Ankara niye? Neden İstanbul'da mesela Bakırköy Sanat Tiyatrosu olmadı da Ankara Sanat Tiyatrosu Şimdi oldu? Bakırköy'de biz ilk önce şöyle bir şey yaptık. Biz Bakırköy Halk Evi'nde bir oyun oynarken, Beklen Algan ve Ayla Algan geldi. Oyunumuzu seyretti. Şino Casey'nin Baba Yiğit oyunu oynamış, hiç unutmuyorum. Ben de 18-19 yaşındayım. Rutkay o sırada LCC'ye gitti. LCC'den burs aldı. LCC'de kültür okuluydu. Dil okuluydu, bir de tiyatro okulu vardı. Paralı özel bir okuldu. Vay. Muhsin Ertuğrul, Beklen Algan, Ayla Algan, Nurettin Sevin gibi büyük abilerimiz, hocalarımız orada ders verirdi. Sonra ben de burs aldım. Ben de LCC'ye katıldım. Bir süre orada eğitim aldık. Yani dramatik tiyatroyu bana 6 ayda, bize 6 ayda öğrettiler. Konservatuar okumuşçasına. 4 senede konservatuvarda öğrendiklerini biz 6-7 ayda öğrendik sanıyorum. Sonra işte başka değişik gruplarda Rutkay ile beraber şehir tiyatrosunda bir oyun oynadık beraber. Yani bizim Rutkay ile yaşamımız, tiyatro yaşamımız hep paralel gitti. Çok enteresan. Şehir tiyatrosuna beraber gittik. Bir sezon sonu Ankara Sanat Tiyatrosu'na gitti. Gitmeye karar verdi. Konuştu. Al valizini gel dediler ona. Aldı valizi gitti o. 12 Mart dönemi. Gitti. Ben de dedim ki Rutkay'a mektup. O zaman bu telefonlar Tabii, yok. nerede? Dedi, ben dedim ben de gelmek istiyorum dedim. Ben konuşayım gelirsin dedi. Konuştu. Gel dediler. Aldım valizimi. Ben eve de hadi hoşça kalın ben Ankara'ya gidiyorum dedim. Uçtum. Ve ikinizin de Ankara yolculuğu öyle başladı yani. Başladı. Ankara Sanat Tiyatrosu'na girdi. Benden 2 ay öncedir herhalde o. Sonra da ben gittim. Başladı. Ankara Sanat Tiyatrosu serüveni başladı. Şimdi burada bir özel bir durum var. Şimdi biz dramatik tiyatroyu öğrendik. Tiyatronun ana teorisini öğrendik. Yalnız bunu Ankara Sanat Tiyatrosu'yla seyirciyle deneme ve sınama şansı doğdu. Bol seyirci. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Zaten hazır seyirci. Her hafta gelen seyirci. Her hafta. Taraftarı olan Bir seyirci. Tiyatro maratonu. Bizi teori bilgimizi pratiğe dönüştürmekte Ankara Sanat Tiyatrosu'nun sonsuz büyük faydaları oldu. Çok oyun oynuyoruz. Her oyunda 3-4 rol oynuyoruz. Bu bizi artık Antrenmanınızı arttırdı tabii. Antrenmanımızı arttırdı. Şimdi biliyorsunuz ödenekli tiyatrolarda sezonda bir oyun oynarsan ne mutlu sana. Tabii. 15-20 senelik hayatında ya 10 oyun ya 15 oyun oynarsın. Biz öyle değil. Tabii. Bir oyunda 3 rol, 4 rol de oynuyoruz. Tabii. Büyük rol de oluyor, küçük rol de oluyor. Tiyatronun kadro yapısı biraz küçük olduğu için mecburen 3-4 rol oynamak zorunda kalıyoruz. Bu da bize büyük bir pratik kazandırdı. Peki bu arada ailen işte 15 yaşında sen oyunculuğu denediğinde de abi, sonra Beklen Ayla Algan ekibi, sonra oradan Ankara. Bu süreçte ailenin sana tepkisi neydi? Şimdi ailemin tepkisi şöyle. Üniversitede de okuyorum o arada. Bir yerde de çalışıyorum. Bir muhasebe yardımcılığı yapıyorum bir yerde. Oradan kaytarıp doğru Beklen Ayla Algan'ın yanına gidiyorum. Böyle gidiyor. Ama bu böyle bir amatörlük, böyle bir gençlik hevesi gibi görmüşler. Babam rahmetli ölmesine yakın. Bu senin bu işi böyle meslek olarak seçeceğini bilseydim ben sana güzel bir sopa çeker, seni dizimin dibinde oturttururdum dedi. Ve haklı yani. Enteresan. Sonra birdenbire bu meslek haline gelince önüne geçemedi. Önüne geçilemedi. İp elden uçtu gitti. Kırık onlar seyreder. Mesela ne olmanı isterlerdi? İktisatçı olup bir yerde kravatlı, ailesi memur olma.
ailesi olan, çoluğu çocuğa karışmış, akşam 6'da evine gelen, göbekli bir adam olmamı isterlerdi herhalde. Ondan sonra o dedi ki seni bir güzel dövseydim belki de bu işten vazgeçirdin. Ama sonra hoşuna gitmeye de başladı. Yani seyretmek. İlk önce hiç böyle suratsız seyrederdi oyunlarımızı. Annem elini tutardı böyle. Böyle yani sinirlenme gibilerden. İkisi nerede seyretti? Ankara Sanat'ta mı? Ankara Sanat'ta seyretti. Şeyde seyretti. Gol Kralı Sayı Top Sayıt'ta. Mehmet Keskinoğlu. Hatırlar mısın Mehmet Tabii. Keskinoğlu? Mehmet Keskinoğlu oynardı benim oradaki rolü. Sayit'i. İstanbul turnesinde bir gün Mehmet Keskinoğlu tutuklandı. Tutuklandı. Bir toplantı yaptılar. Ben de başka küçük roller oynuyorum. Futbolcu oynuyorum orada böyle gelip geçen falan. Erol Demiröz dedi ki yarın dedi Cezmi dedi oynayacak Sait'i dedi. Aklım çıktı ya. Yani bir gecede nasıl Bir anda ezberleyeceğim? Süper Lig'den sen şeye çıkıyorsun yani. Avrupa Ligi'ne Ligi'ne yani. çıkıyorum. Ne yapacağız? Bir Feridun diye bir arkadaşımız reji asistanıydı o. Gece sabaha kadar beni çalıştırdı. Tabii oyunun içinde olduğumuz için oyuna Hakimsin vakıfız. ama. Mizanseni biliyoruz iyi kötü. Ertesi gün ben oynadım. Güzel de tepkiler aldım. Ondan sonra rol bana kaldı. Öyle devam ettik. Sonra Onu izlediler ailen. Ha. Orada çok ilginç bir şey var. Böyle bu çocuk bilmem hatırlar mısın Gol Kralı? Böyle albonik, gözleri görmeyen, sarsak bir oğlan esasında. Böyle yola çıkıyor, taksilerde at buna reaksiyon çalıyor. Bir adam hızlı yürürken buna çarpıyor. Çekil lan oradan. Eşyol eşek diyor. Bu eşyol eşek deyince bana adam, babam bir sinirlendi. Çok güzelmiş Ondan ya. sonra annem hemen Tiyatro mu diye. Ay yani canım öyle ya. tepkiler oluyordu. Bir de tabii ana oyununda. Ana okey. oyununda seyretti bir kere de. Oyun ana oyunu bu yani. Maxim Gorki, kızıl bayraklar, flamalar falan filan. Babanın görüş o manada Tabii canım daha- muhafazakar bir adamcağız. İşçi ama muhafazakar. Orada da biraz gerilmiş. Eyvah bizim oğlan gitti gümbürtüye diye. Gitmedik gümbürtüye. Hala yaşıyoruz ve hala duruyoruz yani. eski Cezmiyiz yani. Evet yani. Öyle durum böyle. Vay canına ya. Sonra peki tabii siz Rutkay Baba ile beraber gittiğinizde hatta birçok seyircimiz şey bile bilebilir. Ankara Sanat Tiyatrosu'nun Rutkay Aziz'le, Cezmi Baskın'la, Altan Erkek'le, Altan Gördüm onlarla başladığını sanabilir. Aslında daha geçmişi tabii ki çok eski. Çok eski. 1962'de Ankara Sanat Tiyatrosu İstanbul'da küçük sahnede. Küçük sahne yanlış hatırlamıyorsam. Asaf Çiğiltepe tarafından kurulmuş. Güner Sümer var. O isimlerle başlamış. Güner Sümer ve Fransa'dan dönüyorlar. Asaf Çiğiltepe. Tiyatro Nasyonal Popüler TNP. Afişimiz de onun amblemimiz de onun amblemidir. Allah Allah. Evet onun aynısıdır. Orada TNP bizde Burada AST. Orada bu politik modern tiyatroyla tanışıyorlar. Biz de böyle bir tiyatro yapalım diyorlar. Ayberk abi, Ayberk Şoluk falan, Rana Cabbar. Efendim geliyorlar, o bir tiyatro kuruyorlar. Godo oynuyorlar o zaman, Godo. Vay. Yani Türkiye'de bulvar tiyatroları, orta Kimse oyunu Beket'i bilmem bilmezken. ne varken böyle bir oyun oynamak biraz cesaret işi. Oynuyorlar. Sonra bir şey oluyor, grup dağılıyor galiba, onu tam bilmiyorum. Ankara'ya geliyorlar. Ankara Sanat Tiyatrosu'nu kuruyorlar orada. Bir patronu var tiyatronun. Soyadı Akkurt olan bir patronu var. Bir anonim İşletmeci yani. işletmeci. Tiyatro ile alakası yok. Yok ama işte biraz entelektüel bir burjuva. Efendime söyleyeyim bir tiyatro kuruyor. Bunlar da o tiyatroya yapıyorlar. Gene orada ilk oyun Godo oynuyorlar. Godo oynuyorlar. Godo oyununa 13 kişi gelmiş. Bunlar da tiyatronun karşısında seyirci çıkarken bakıyorlar. 1, 2, 3, 4, 5, 13 kişi. Asaf abi Güner abiye diyor ki tamam bu iş tuttu diyor. 13 kişiye. 13 kişiye. Çünkü Ankara'da Godo'ya 13 kişi geliyorsa demek ki bu Başka iş bir şey maya olmasın. tutacak. Velhasıl ondan sonra bu iş yürüyor. Fakat sonra patronla bir uyuşmazlık oluyor. Ve greve gidiyor tiyatro.
Allah Allah. Türkiye'de ilk tiyatro grevi. Bak hiç duymamıştım. Benim haberim Seyirci yoktu salonda perde bir açılıyor, davul zurna, bu iş yerinde grev vardır diye pankart. Seyirci oyun zannediyor. Oyun zannediyor. Hadi buyurun dışarıya diyorlar. O arada çadır kuruluyor kapının önüne. Allah Allah. Seyirci de alkışlar, kıyamet. İlk defa bir tiyatroda grev oluyor. Çıkıyorlar dışarıya. Uzun süre grev sürüyor. Patronu kovuyorlar. Tiyatroyu çalışanlar alıyor. Vay Bir canına. yönetim kurulu kuruluyor. Bir demokratik, bir sosyalist tiyatro oluşturuluyor. Bütün çalışanlar söz sahibi, Söz sahibi, hak sahibi. hak sahibi. Para Vay canına. ortak bölüşülüyor. Böyle bir korkunç güzel bir maceraya giriliyor. Ve tabii peki sen oraya gidip abi tiyatro aşkıyla gidiyorsun. Rutkay Baba çağırmış, oraya gidiyorsun ve o sistemi öğreniyorsun. O sistemi öğrendiğin zaman tepkin neydi? Biz o grevden bir yıl sonra mı gittik? Tamam ama Yani siz sisteme hazır gittiniz. Tabii yani Ha. yani tiyatrocuların belirli bir dünya görüşü olan insanlarız. Evet biz. yani. Birbirimizle beraberiz hep. Ama Türkiye'de olmayan bir sistemi görüyorsun. Olmayan bir şey ama yani bizim altyapımız var. Tabii. Zaten o tiyatroyu tercih etmemizin sebebiniz sebebi de de bu. o. İkincisi liseden itibaren, çocukluktan itibaren Ankara Sanat Tiyatrosu İstanbul'a geldiği zaman kombine biletler alıyoruz. Tiyatroya aşinayız. Yani benim için en büyük mükafat hayranı olduğum tiyatronun oyuncusu olmaktı. Vay be. Süper. Bu benim için çok korkunç, güzel, büyük bir şeydi. Yani Seçilmiş bir tiyatroydu yani. Hani bizim Rutkay için- Baba oraya gittiği için değildi yani. değil. Daha canım. evvelden seçilmiş bir yer. Tesadüfler hayat biçimimizi oluşturdu Tabii yani. ki. Sonra siz artık direksiyona geçtiniz. Rutkay Baba, siz Evet, değil mi? bir yönetim kurulu vardı. Bir 4-5 kişi, 6 kişi. Gazete çıkarıyordu tiyatro. Kitap satıyordu tiyatro. Oyunları hep beraber seçiyorduk. Ondan sonra bütün Ankara'nın entelejansiyası bizim tiyatroyu artık merkez edindi. Okullar, Hacettepe, ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, siyasal bilgilere gelen çocuk yansıyordu bizim tiyatroya. Vay canına. Hem dünya görüşleri değişiyordu Tabii, falan filan. Yani bizim tiyatronun kan damarıydı o okullar. tabii ki. Genç bir tiyatro seyircisi vardı. Harbiyelilere bizim tiyatroya girmek yasaktı. Ama Allah onlar Allah. bir yerde sivillerini giyip ikişer birer seyirci olarak gelirlerdi bize. O dönem ne enteresan değil Çok mi? enteresan. 12 Mart Dönemi. dönemi. Velhasıl Ankara Sanat. Ve ben fasılalarla 25 yıla yakın çalıştım. 25 Yani yıl. askerlikler, yurt dışı seyahatleri, görgü bilgi seyahatleri, workshoplar yaptım falan filan. O arada koptum. Bazı oyunlarda oynamadım. Ondan sonra İzmir'e taşındım. İzmir'de yaşadım 3-5 sene. Ondan sonra tekrar Ast'a döndüm. Ailemi tekrar oraya taşıdım falan filan. Yani Ast yaşamımızın miladıdır diyebilirim. Tiyatromuzun miladıdır. Bence en salt yolun başladığı yer, tekrar gidip tekrar enerji alıp döndüğünüz yer, tekrar buluştuğunuz yer. Ve mesela şimdi ben Altan abiden de çok, Erkekli'den de dinledim bu tür şeyleri. O kadar çok anı birikmiş ki o dönemde hem sizin en fakir olduğunuz, yola başladığınız, hem tecrübesiz olduğunuz zamanla biriktiriyorsunuz, para kazanmaya başlıyorsunuz ama sistem tamamen sosyalist bir kafayla dağılım söz konusu. Orada zorluklar çekiyorsunuz. Çünkü siz Ast'ın içinde evet eşitsiniz de sokağa çıkıyorsunuz, eşit değilsiniz. Evet. Yani bununla ilgili bir sürü sıkıntı çekiyorsunuz. Evet, yani evet. ev sahibine gidip çok affedersiniz abi ama kirayı vereceğim ama eşit dağıtmak zorundayım. Bu ay 20 lira geldi bana diyemiyorsun yani. Aynen. Bu süreçte bayağı zorluklar çekildi tabii ki. Tabii. Altan da epey sıkıntılar çekti. Ben ayrıldım. Mesela Ankara'da geçinemez oldum ben. Tabii. Evlendim, çocuğum oldu. Ankara'da aldığım maaş ev kiramdan azdı. Tabii. İzmir'e taşınmak zorunda kaldım. Kaynanamın yanına sığındım falan filan. Ama kurtlandık. Tabii. Hiçbir zaman aklımızdan çıkmadı. Turneye geldikleri zaman bana bir senaryo gelirdi gene. Cezmi şu küçük rolü dahi olsa şunu oyna. diye. Benim için bir yaşam suyuydu o. Öyle biraz burada oynadık falan filan ama sonra dayanamadım. Eşime dedim ki gidelim.
biz burada yapamayacağız. Tekrar Ast'a döndüm. Bu arada devlet tiyatrosunda çalıştım biraz. Sınavına girdim, kazandım. Beni özgeçmişimden ötürü almadılar. Politik Devlet özgeçmişimden ötürü. Devlet tiyatrosu. Sınav kazanmama rağmen almadılar. Oyuncu olarak oynandın ama kadroya alınmadın, öyle mi abi? Evet, oyuncu olarak oynadım. O da O komik arada ha. sınava girdim ama almadılar beni. Peki abi sen As'ta bir eyleme karıştın mı abi? Abi bu işler öyle değil. Bu sadece bu eylem gözüken kısmı. Sosyolojik yorum o zaman. Yani sen yani bu senin adam böyle bu bir görüşte. adam. Bu her an potansiyel bir solcu bu adam. Yani bunu almayalım diyorlar. Bunu bulaştırmayalım buraya diyorlar. Peki abi sen hayatında solcu olarak ne yaptın? Sadece bir şey var özgeçmişe bakıldığında. Onun doğruluğunu bilmiyorum, sormak istiyorum. Sen mesela hiç reklam filminde oynamadın mı? Hayatımda oynamadım. Oynamamak senin kararın değil mi? Hayır. Çünkü bu şöyle algılanıyor. Cezmi abi solcu olduğu için kapitalist sistemin içindeki bir enstrüman ya reklam. Dolayısıyla Cezmi abi o sisteme hizmet etmek için reklamda oynamıyor. Abi bu kadar fanatik olunabilir mi? Olabilir mi abi Yani böyle bir para şey? için çalışıyoruz, para Böyle- kazanıyoruz. Para kazanmak için 40 takla atıyoruz. Şimdi reklamdan gelecek paranın bana ne zararı var Ne ki? zarar olabilir Yani ki? öyle bir adam olabilmek için acayip şey olmak lazım. Ya Ne Küba'da bileyim. falan yaşamak lazım abi. Nasıl? Küba'da yaşayıp Castro'nun yardımcısı falan olman lazım yani. Hayır öyle de o da değil. Yani tutucu, yobaz olmak Yobaz lazım. olmak lazım. Evet. Biz yobaz değiliz ki, biz tam tersine aydınlık, açık, bilinci açık insanlarız yani. Evet. Demokrat insanlarız, paylaşımcı insanlarız, hakkımızı savunan insanlarız. Şimdi yani bana bir reklam filminde bir para verilecek, ben kapitalizmin uşağı olmama. Şimdi kapitalizmin uşağı değil miyiz? Evet. Şimdi Televizyonlara iş yapmıyor muyuz televizyonlara abi? iş yapmıyor muyuz? Yani öyle bakmamak lazım. Evet. İnsanların dünya görüşünü özgür bırakalım ya. Aynen abi. Yani solcu da olsa, sağcı da olsa onların kendi dünya görüşüdür onlar. Problem orada. Yobazlık orada işte. biraz. Yobazlık orada. Orada doğru söylüyorsun. Neyse bu konuları kapatalım. Bence de kapatalım. Boş ver. Evet. Peki sevgili Cezmi abi. Şu anda mesleki olarak artık kaç film oldu, kaç dizi oldu bence saymıyorsundur da yani. Artık saymayı bıraktım. Bence de ama geri dönüp baktığımızda Cezmi abi şöyle gözünüzde kapatıp bir düşünün. Akasya durağından oraya kadar giden müthiş bir perspektif var. Şimdi bu bir oyuncu için, bizim gibiler için baktığında dehliz bir yer yani. Hani bir yere sabit kalınmamış bir yer. Şu anda geri dönüp baktığında ya şöyle bir şey de oynayabilir miydim, daha neler yapabilirdim, şöyle bir şey yapsaydım iyiydi. Aklında kalan bir şey var mı abi? İlk önce şunu söyleyeyim. Yaşım epey oldu. Yaşamın bir sonu var. Şöyle bir şey düşünüyorum. Daha yapabileceğim çok şey var. Ama zamanım azalıyor. Paniğindeyim bir kere bir. Daha yapacağım şey var. Ama zaman azalıyor var. Yaptıklarım tamam. Ama yapabileceklerim var. Yapabileceklerimin altını açtığımızda ne çıkıyor karşımıza mesela? Daha başka roller, daha Heh. değişik insanlar, daha başka insanların hayatına dokunmak gibi. Evet. Yani başka roller, daha komik, daha dramatik, daha savaşçı, Sert. daha felsefi roller oynayabilirim. Ya bunlara zaman kalmasın diye paniklerim var. Anladım. Geride kalanlar için de şöyle söyleyeyim. Çok onur duyduğum şeyler de var. Ekonomik kaygılardan ötürü oynamak zorunda kaldığım tarz var. Filmler var, diziler var. Onları da ekonomik kaygılarla yapmışım. Bazılarının hiç piyasaya çıkmasını istemediğim işlerde de oynamışım. Ama bu bana bir ders de niteliğinde de. Unutmak istediğim şeyler var. Bunları belki de kaydetmeyerek de unutmak istiyorum belki de. Artık bazen sildiğim şeyler var. Geçen gün birisi ya seni bir yerde gördük. Nerede? Nasıl bir roldü? Vallahi billahi ne oynayan oyuncuları hatırlıyorum, ne konuyu hatırlıyorum, ne film. Bazı filmlere gitmiyorum, seyretmiyorum bile. Çok güzel ya. Onları da yani burada oynarsam 3-4 aylık
ev kirası kurtulur diye oynamışım. Onu biliyorum. Tabii abi, hepimizin yaptığı şey yani. Sen yalnız değilsin ki abi bu konuda. Herkes için geçerli bu. O senin sevmediğin işler de var olmak zorunda. O işlerde bize başka şeyler gösterdi. Yeni insanlar tanıdığın, o tanıdığın insan. Ben hep öyle bakıyorum. Yani her oyun, her rol benim için sınav. Tabii. Öğrenci filmlerinde oynuyorum. Ben Evet, biliyorum. şeyde oynuyorum. Kısa filmlerde oynuyorsun. Kısa filmlerde tabii. oynuyorum. Çünkü o kısa filmdeki insan, onu çeken insanın bir yardıma, bir şeye ihtiyacı var. Genç çocuk okul bitirme filmi çekiyorsa o rol iyi oynanmalı ki o çocuk sınıfını geçsin. Anlatabiliyor muyum? Böyle kaygılarımız var. İşte bak bunu 25-30 yaşında oyunculuğa yeni başlamış birisi söyleyebilir. Ama yıllarını oyunculuğa vermiş bir insanın artık böyle bir düşünceye sahip olmasa da kimse seni eleştiremez. Sen o kadar içinde hala o küçük tiyatroyu çok seven o çocuk var ki Cezmi abi bence. O çocuk hala yeni bir şeyler yapmak, yeni bir şeyler oynamak istiyor ki Allah da o çocuğu büyütmesin. Bence çok güzel. O çocuk meselesi. Ben derslerimde de bunu hep söylüyorum. Ne iş yapıyoruz biz diyorum, oynuyoruz diyorlar. Oyun kimindir? Çocukların. Evet. O zaman biz içimizdeki çocuğu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Mümkün olduğunca genç insanlarla arkadaşlık ederek o çocuğu daha canlı tutmaya çalışıyorum. Çocuklarla ilgilenerek daha bir şeyler öğrenebilir miyim? Onların fantazileri esasında oyunculuğun temel ögesidir. Evet. Çocuk fantazisi oyunculuğun temel ögesidir. Yani şimdi 50 yaşında bir adama hadi amca bana bir arabaya bin, arabayı sür dediğin zaman utanç duyar, utanır, sıkılır, yapamaz. Ama çocuk oturur, hemen direksiyonu yaratır, vitesi yaratır, etrafı yaratır, başlar sürmeye, ses çıkartır. Onun için bizim işimiz çocukluk, çocuksuluk, Evet. çocuk yaratıcılığı. Bunu hiçbir zaman elden bırakmamak lazım. Evet. Bu da zaten aynı zamanda işte o utanmayı, özgüveni, rahatlığı destekleyen şeyler olduğu için çocukluk var olduğu sürece o oranla da senin o sahnedeki rahatlığını, kamera önündeki rahatlığını da sağlıyor yani, destekliyor yani. 70 yaşındayım şimdi ben. Böyle bir adam olur mu ya falan. Hayır olur. Evet. Olur. Eğer çocuk gibi düşünüyorsan o adam olur. 70 yaşında da olsan olur. Gençlere, ders verdiğim çocuklara hep bunu öneriyorum. Diyorum ki çocukluğunuzu asla bırakmayın. Utanmayın. Utanç oyuncunun en büyük düşmanıdır. Evet. Ya şimdi çekin. O zaman sahneye çıkma. Evet. Olmuyor zaten öyle. Peki geri dönüp baktığımızda bunca senelik bir oyunculuk geçmişiniz var. Öğrendiğin çok şey var abi. Sana bir sürü usta gördün. Bir sürü ustayla çalıştın. Belki usta veya senden küçük birisi, herhangi birisi. Bu meslekte sana öğretilen en önemli öğreti neydi? Bunlar çok oldu buna benzer şeyler. Ya ben bunları önemsedim, hayatımın içinde erittim ve kendi kişiliğimin içinde kaybettim. Bunu tekrar söyleyemem şimdi. Ama senin de söylediğin, benim de deminden beri söylediğim o birikimin içinin köşe taşları onlar. Anlatabiliyor muyum? Biriktirdiklerin işte. Seni sen yapan her şey yani. Ama hangisi diye arıyorsan bulamazsın. O asimile oldu benim oyunculuğumun içinde, yaşamımın içinde. Onlar kaybolup gittiler. Peki mesela öykündüğün kimse var mıydı abi? Tabii. Çünkü şöyle bir şey. Bizim mesleğimiz ne kadar akademik de olsa, yani konservatuvar bitirsen de mutlaka bir ustaya ihtiyacın Tabii. vardır. Ben konservatuvarlı değilim. Ben alaylıyım. Evet, ben de alaylıyım. Alaylıyım. Burada mutlaka birinin bir özelliğini, öbürünün başka özelliğini alıp kendinde sentezleyebiliyorsan o zaman ustalarının sana yardımı olur. Evet. Yoksa ne bileyim X bir ustam kim? Erol Demiröz diyelim. Erol Demiröz gibi olursan olmaz. Olmaz. Erol Demiröz'ün disiplinini alabiliyor ve Bravo. hayatına yerleştirebiliyorsan. Altan Erkekli benden genç. Ama benim meslektaşım. Altan Erkekli'nin taklit yeteneğini gözlemleyip ona öykünüp kendine bir taklit yeteneği kazanıyorsan Altan benim ustam o Ya. konuda.
Doğru Anlatabiliyor muyum? söylüyorsun. Evet, bravo. Ne güzel anlattın abi. Tuncel Kurtiz'in o deliliği, o enerji fışkırması. Ateşi, evet ya. Ayberk Çolak'ın gene aynı özelliği. Onlar ikisi çok iyi arkadaşlar biliyorsun. Yani onları alıp da kendimde eritip de yeniden kendi benliğime eklesem benim onlar ustam. İşte bu farkındaysan bunları fark etmeye, bunlarla yarışmak yerine bunlardan hep kaydetmeye başlıyorsun tabii Tabii ki canım yani. Yani bu böyle kopya çekmek gibi de değil, Değil. o. O sana ilham veriyor. Rana Cabbar'ın timing duygusu ki çok kuvvetlidir. Şimdi bizim meslekte biliyorsun özellikle tiyatroda Tabii ki zamanlama çok önemli. zamanlama çok önemlidir. Ne zaman söyleyeceksin, ne zaman susacaksın, ne zaman söyleyeceksin. Bu çok önemlidir. Bunun üstadı Rana Cabbar'dır. Rana Cabbar'ın timing duygusu, timing trikleri benim için çok önemlidir. Vay canına ya. Yani Ne güzel. sen seyrettin mi Rana'yı Ben bilmiyorum. tabii ki yaşım tutmadı ama şimdi siz söyledikten sonra tekrar YouTube'da falan yakalayıp izlemeyi çok istedim yani. Erkan Yücel'in Erkan Yücel'i hep biliyorum. Erkan Yücel'in mesela içsel mizahı gözlerinden anlardın Enerjisini, şaka yapacağını, yapacağını. enerjisini. Birdenbire gözler böyle parlardı. Seyirciyi de o motive eder biliyor musun? Ya, Erkan'dan şimdi bir şey gelecek geliyor diye. der. Peki bu dönemde tabii siz Altan abi, iki Altan gördüğümle hem de erkekliği, Rutkay Baba o kuşakın gençliği mi? Şimdi o kuşağın sıralaması var. Ha. Çünkü Şimdi biz genç kuşaklar hep abilerimizin, ustalarımızın anekdotlarıyla büyüdüğümüz için mesela sizin o hikayeleri biz duyduk. Şimdi biz duyduklarımızı yeni kuşaklara anlatıyoruz. Ben o anekdotların böyle asırlar boyu gitmesini istiyorum. Çok güzel. Onun için Ama de şimdi bir soruyorum. zaman sıralaması var. Ha. Mesela Altan benden sonra. Sonra geldi. Gördü mü ondan sonra geldi. Ha. Mesela Ali Erkazan Ha. Altan döneminde geldi. Tayfaya baksanıza ya. Yaşar Akın benden önce geldi. Yani Rutkay, Yaşar geldi tiyatro. Şimdi bu bir kıdem gibi bakmak lazım, anlıyor musun? Sen benden önce misin sonra mısın bu konuşulur. Vay. Evet yani sen daha mı önce geldiydin? Sen hangi ay geldin? Hangi yıl geldin? Peki bu hak olarak ne doğuruyor erken gelen? Çay mı getiriyor sonra gelen? Yok. Hayır. Hatıra birikimi anlamında. Evet, söylüyorsun. sen o zaman yoktun abi. Biz böyle bir şey yaşadık. yaptık Doğru ben o zaman yoktum ama ben sizden dinledim diyorsun. Peki dolayısıyla ben bu duayen ismi bu kadar yakalamışken haliyle Altan abiden almıştım bir anekdot. Sizden de böyle ben bu döneme ait aslan olabilir. Turneler çünkü sizin turneler macera dolu ne turneler. Varsa bir anekdot almayı çok isterim. Ben bu konuda Altan kadar yetenekli değilim. Altan abi çünkü herkes ayrı ayrı oynuyor değil mi? Herkese ayrı ayrı oynuyor. O taklit yeteneğinden söz ettim ya. Tabii. Bir o açıdan bir de Altan'ın zaman geçtiği zaman geçiyor. Bazı şeyler unutuluyor. Altan onların arasına Üstüne kendine bir şeyler ekliyor. Hikaye dinlenir hale geliyor. Tabii. Benim hafızam da ona müsait değil. İyi, tamam. Aklıma gelen şeyler oluyor, konuşuyoruz. Varsa Şimdi kaldıysa, oraya iyi, tamam, girmeyeyim. girme boş ver tamam. Girmeyeyim çünkü o seninle ilgili acılı mesela çok güzel bir anekdot anlatmıştı. Çok vardı. Altöş falan diye seni taklit ederek müthiş bir anlatmıştı. Bizim mekan sahibine geldi de konuk olduğunda çok güzel bir anekdot anlatmıştı. Belki sizden de öyle bir şey gelir. Zaten canım bütün setlerde mevzu benmişim. Evet sizden bahsetmeden yani ben sizi daha tanımadan evvel de Altan abiden sizi çok dinlemiştim yani. Cezmi'nin çok böyle inatları vardır. Kulakları çınlasın. Benim büyüğüm Cez. Selam Cez. Tabii canım Yani. bu diyorum ki oğlum sen setlerde benim şovumu yapıyorsun ha babam beni anlatıyorsun diyorum. Öyle değildi bu o konu böyle olsun abi renklendirmek için ben böyle anlattım diyor. Evet birini zaten bir şey yapma komik duruma düşürmek gerekiyor. Sizi seçiyor demek ki çok sevdiği için yani. Evet. Cezmi abi harikasın. Valla yani daha çok şey sormak istiyorum ama çok da vaktini almak istemiyorum. Bize konuk olduğun için, mekanın sahibine geldik de bu kadar güzel özgeçmişi aktarabildiğin için birçok oyuncuya, oyuncu olmayan birçok insana da feyz olduğunu düşüncesindeyim. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi ki varsın, iyi ki daha senin düşündüğün gibi nice güzel şeyleri yaparsın ve biz de büyük bir keyifle izleriz. Sağ ol inşallah. Daha önce de konuştuğumuz hikaye işte artık bu yapımcıların, kast yapıcıların, film çekenlerin bizim kadar esnek, muhayyeleleri geniş
cesaretli ve yaratıcı olmalarını istiyorum. Diliyoruz çünkü onlar o riske girmek istemiyor. Yani- Cezmi abi muhtar oynamış, gene muhtar oynasın. Hakan Laz oynamış, gene Laz oynasın. işte Olmuyor biz işte. ekonomik yapılarımız sağlam olsa, reddetme hakkına sahip olsak, sendikamız olsa, işsiz kaldığımız zaman gene karnımızı doyuracak bir sendikamız olsa, desteğimiz olsa biz de biraz seçici olacağız. Evet. En azından kendi isteğimize göre yönlendireceğiz oynayacağımız rolleri. Ama bundan sonra biraz öyle yapmayı düşünüyorum ben de. Bence artık sana böyle de olur gibi geliyor bana ya Cezmi abi. Yani bir iki tane adamı reddedersek belki akılları başına gelir diye düşünüyorum. Belki. İnşallah o reddedecek gücü verir Allah sana Ha, da. o çok önemli. İşte önemli olan o yani. Mekanın sahibine geldik de gene müsaade istiyoruz. Sizden efendim İzmir'den ayrılıyoruz. Diğer konuklarımızla gene güzel hayat hikayeleri olan, örnek başarı hikayeleri olan güzel sanatçı, bilim insanı, doğru insanlarla sizi buluşturmak üzere müsaadenizi istiyorum efendim. Allah'a ısmarladık. Holimex'in sunduğu Mekanın Sahibine Geldik sona erdi. Tatil demek Holy Mix.